Tepede duran Osman, aşağıdaki hareketliliği dikkatle izliyordu. Vadideki birliklerin duruşu ve bekleyişi bunun sıradan bir keşif olmadığını gösteriyordu. Gördüklerini zihninde tarttı. Birliklerin yönünü, bekleyişini, dağılma biçimini dikkatle inceledi. Bunun obaya yaklaşan sıradan bir kalabalık olmadığını fark etti. Osman vakit kaybetmedi. Atını döndürdü ve 4 nala obaya yöneldi. Bu an, onun ilk kez bir tehlikeyi fark edip yalnızca kendisi için değil, obası için harekete geçtiği andı. Obaya vardığında beklenmedik bir manzarayla karşılaşmadı. Alpler çoktan silah başındaydı. Gözcüler sınır hattındaki hareketliliği daha önce fark etmişti. Bu topraklarda yaşayanlar böyle bir tehditin hiçbir zaman tek başına gelmeyeceğini bilirdi. Atlar hazırlanıyor, oklar diziliyor, savunma noktaları belirleniyordu. Ortada bir panik yoktu. Yılların tecrübesiyle kurulmuş bir düzen vardı. Kısa süre sonra Ertuğrul Gazi, obanın önüne çıktı ve Alplerin başına geçti. Ne yapılacağını hatırlattı. Hangi hattın tutulacağını, okçuların nerede konumlanacağını ve süvarinin ne zaman karşılık vereceğini tek tek belirledi. Bu tür saldırılar uçta yaşayanlar için yabancı değildi ve her seferinde aynı ciddiyetle ele alınırdı. Karşı taraf ilerlemeye çalıştı ancak beklemediği bir karşılıkla karşılaştı. Okçuların ani hamlesi hareket alanlarını daralttı, atlıların baskısı ise düzenlerini bozdu. Ertuğrul Gazi'nin tecrübesiyle kurulan savunma kısa sürede etkisini gösterdi ve saldıran birlikler geri çekilmek zorunda kaldı. Yaralananlar dışında ciddi bir kayıp yaşanmadı. Bu, sınır hattında yaşanan sürtüşmelerden yalnızca biriydi. Ancak herkes biliyordu ki daha büyükleri de gelecekti. Tehlike uzaklaştığında oba yeniden sessizliğe büründü. Ama bu sessizlik rahatlamadan çok her zaman hazırlığın devam ettiğini hatırlatır. Ertuğrul Gazi Osman'ın yanına geldi ve herkesin durumuna baktı. Saldırı girişimi engellenmişti. Ama düşünmeden edemiyordu. O bir babaydı. Aynı zamanda sadece kendi ailesinin değil bütün obanın sorumluluğunu taşıyordu. Dışarıdan bakıldığında her ne kadar endişesi belli olmasa bile düşündüğü tek şey obanın güvenliği ve geleceğiydi. Ertuğrul Gazi'nin hayatı kesin tarihlerden çok hareketler üzerinden takip edilebilir. Doğduğu yer net değildir. Ancak kaynakların işaret ettiği coğrafya, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan Horasan hattıdır. Bu belirsizlik bir eksiklik değildir. Dönemin şartlarının doğal sonucudur. Çünkü Ertuğrul, yerleşik bir hanedanın değil, göç halinde yaşayan bir boyun mensubudur. Doğum tarihi de yaklaşık olarak verilir. 12. yüzyılın son çeyreği. Bu tarih aralığı onun Selçuklu'nun yükselişine hem de Anadolu'daki çözülme sürecine tanıklık ettiğini gösterir. Ertuğrul Gazi, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı boyundandır. Kayılar, göç ettikleri her coğrafyada düzenleriyle tanınan bir topluluktu. Annesi konusunda kaynaklar büyük ölçüde birleşir. Hayme Ana. Hayme Ana, yalnızca bir anne figürü değildir. Kayı boyunun göç kararlarında, ayrılıklarda ve yön tayininde etkili olduğu kabul edilir. Babası konusunda ise tarih ikiye ayrılır. Osmanlı kroniklerinin çoğu Ertuğrul Gazi'nin babasını Süleyman Şah olarak verir. Bu anlatıya göre Süleyman Şah, Fırat Nehri'ni geçerken boğulmuş ve boyun liderliği Ertuğrul Gazi'ye kalmıştır. Ancak bazı tarihçiler bu bilginin daha sonraki dönemlerde şekillenmiş olabileceğini söyler. Alternatif görüşe göre ise Ertuğrul Gazi'nin babası Gündüz Alp'tir. Bu ihtilafın nedeni basittir. 13. yüzyıla ait kayıtlar sınırlıdır. Ve bu dönemde sözlü tarih, yazılı kayıtlardan daha baskındır. Bu nedenle kesin bir hüküm yoktur. Ama şu kesindir: Ertuğrul Gazi, liderliği miras olarak değil, zorunlulukla devralmıştır.
Kaynaklarda Ertuğrul Gazi'nin kardeşleri olarak Gündoğdu Bey, Sungur Tekin ve Dündar Bey'in isimleri geçer. Babalarının ölümünden ya da liderlik değişiminden sonra Kayı boyu iki ana kola ayrılır. Bu ayrılık bir kavga değildir, bir strateji farkıdır. Gündoğdu ve Sungur Tekin daha güvenli ve daha bilinen bölgelere yönelmeyi tercih eder. Ertuğrul Gazi ise Hayme Ana ile birlikte daha riskli ama daha fazla imkan barındıran uç bölgelere ilerler. Bu karar onun hayatındaki ilk büyük kırılmadır. Bu dönemde Anadolu'nun dengesi bozulmuştur. Doğudan Moğol baskısı artar, merkezi otorite zayıflar. Boylar ya dağılır ya da yeni yurtlar arar. Ertuğrul Gazi'nin yöneldiği hat Anadolu'nun batısına doğru uzanır. Bu bir tesadüf değildir. Batı, Bizans sınırıdır. Yani uçtur. Uç tehlikelidir ama aynı zamanda fırsat barındırır. Ertuğrul Gazi, kardeşlerinin aksine güvenliği değil, sorumluluğu seçti. Bu karar yalnızca kendi kaderini değil, ileride doğacak bir devletin yönünü de belirleyecekti. Ve şimdi onu Anadolu'da bekleyen yeni bir güç vardı. Selçuklu Devleti. Ertuğrul Gazi'nin Anadolu'daki yolu, onu yalnızca Bizans sınırına değil, aynı zamanda dönemin en büyük gücü olan Selçuklu Devleti'ne de yaklaştırdı. 13. yüzyılda Anadolu tek merkezden yönetilen bir coğrafya olmaktan çıkmıştı. Ancak Selçuklu Sultanlığı hala meşruiyetin ve düzenin kaynağıydı. Ertuğrul Gazi bu gerçeği göz ardı etmedi. Kaynakların ortaklaştığı anlatıya göre Ertuğrul Gazi ve Alpleri bir çatışmaya denk geldi. Bu çatışmanın tarafları konusunda farklı rivayetler vardır. Ancak yaygın kabul gören anlatım şudur: Ertuğrul, Selçuklu kuvvetlerinin zor durumda olduğunu gördü ve tereddüt etmeden onların safında yer aldı. Bu karar ani bir kahramanlık değil, siyasi bir sezginin sonucuydu. Çünkü o anda verilen karar, ileride kiminle yol yürüneceğini de ortaya çıkaracaktı. Bu yardımın ardından Ertuğrul Gazi'nin adı Selçuklu Sarayı'nda duyuldu. O dönemde Selçuklu Devleti'nin başında Sultan Alaaddin Keykubat vardı. Alaaddin Keykubat, uç bölgelerinde düzeni sağlayabilecek, sınırı tutabilecek tecrübeli beyler arıyordu. Ertuğrul Gazi'nin disiplini, zekası ve cesareti, Alpler üzerindeki hakimiyetiyle birleşince onu bu görev için uygun bir isim haline getirdi. Kaynakların büyük bölümünde Ertuğrul Gazi'ye Söğüt ve Doman için yurt olarak verildiği aktarılır. Bu topraklar sıradan bir ödül değildi. Söğüt kışlak, Domaniç ise yaylak olarak kullanılıyordu. Yani Ertuğrul Gazi'ye verilen şey yalnızca toprak değil, hareket serbestliğiydi. Bu durum Selçuklu açısından sınırı tutacak güvenilir bir bey anlamına geliyordu. Ertuğrul Gazi açısından ise kendi düzenini kurabileceği bir alan demekti. Bu bölgelerde vergi düzensizdi. Emirler çoğu zaman geç ulaşırdı. Yardım ise her zaman gelmezdi. Bu yüzden Ertuğrul Gazi, uçta yalnızca savaşmayı değil, adaleti ve düzeni de ayakta tutmak zorundaydı. Çünkü uçta adalet yoksa, orada insan da kalmazdı. Bu dönemde Ertuğrul Gazi'nin etrafında ileride Osmanlı'nın çekirdeğini oluşturacak bir Alp kadrosu şekillenmeye başladı. Bu Alplerin isimlerinin tamamı kaynaklarda net değildir. Ancak ortak özellikleri bellidir. Sadakat, disiplin ve ganimet yerine düzeni önceleyen bir anlayış. İşte bu yapı Osman'ın büyüyeceği ortamın da temelini attı. Ertuğrul Gazi Selçuklu'ya yaslanarak büyümedi. Zamanla uçta kurulan bu küçük yapı yalnızca bir oba olmaktan çıkmaya başladı. Ve tam bu sırada Ertuğrul Gazi'nin çadırında yeni bir hayat büyüyordu. Osman. Ertuğrul Gazi'nin uçta kurduğu düzen yalnızca savaş ve sınır güvenliğiyle sınırlı değildi. Bu düzenin merkezinde ailesi
ve obanın iç dengesi vardı. Kaynakların büyük bölümünde Ertuğrul Gazi'nin eşi olarak Halime Hatun ismi geçer. Halime Hatun'un hayatına dair bilgiler sınırlıdır. Ancak uçta yaşayan bir beyin eşi olarak yalnızca bir aile figürü değil, aynı zamanda düzeni temsil eden bir karakter olduğu kabul edilir. Göçlerde, yerleşimlerde ve obanın iç işleyişinde etkili olduğu düşünülür. Bu, uçta yaşayan toplumlarda olağan bir durumdur. Çünkü herkes hayatta kalma sorumluluğunu birlikte paylaşır. Kaynaklarda Ertuğrul Gazi'nin çocukları arasında en sık geçen isimler şunlardır: Gündüz Bey, Savcı Bey ve en küçüğü Osman Bey. Osman'ın doğum tarihi kesin değildir. Ancak genel kabul 13. yüzyılın ortalarına işaret eder. Bu dönem Ertuğrul Gazi'nin uçta düzenini büyük ölçüde kurduğu, tecrübeli bir bey haline geldiği yıllardır. Osman, göç yolunda doğmuş bir çocuk değildir. Yerini bulmaya başlamış bir obanın içinde dünyaya gelir. Bu önemli bir farktır. Çünkü Osman'ın çocukluğu sürekli kaçış halinde değil, sürekli gözlem halinde geçer. Babası savaşır ama her gün savaşmaz. Osman, liderliği emirle değil örnekle öğrenir. Babasıyla aynı ortamda büyür. Alplerin arasında, beylerin meclisinde, karar anlarında bulunur. Bu, bir çocuğun alabileceği en güçlü eğitimdir. Osman, daha çocuk yaşta bazı gerçekleri görmeye başlar. Gücün tek başına yeterli olmadığını, adalet olmadan düzen kurulamayacağını, sınırda yapılan hataların affedilmediğini öğrenir. Bu dönemde oba sürekli teyakkuz halindedir. Ama bu bir korku hali değildir. Bu, sınırda yaşamanın doğal sonucudur. Osman için bu hayat, at sesleriyle, ok talimleriyle, meclisteki sessizliklerle ve gece tutulan nöbetlerle şekillenir. Ve bütün bu hayatın tam ortasında babası vardır. Sessizdir, kararlıdır, ne yaptığını bilen bir bey olarak durur. Osman, babası Ertuğrul Gazi'yi bir efsane gibi değil, her gün gördüğü bir gerçek olarak tanır. Ertuğrul Gazi, uzun yıllar uç bölgelerinde yaşadı. Bu yıllar sadece bir yurt edinme süreci değil, sürekli mücadeleyle geçen bir dönemdi. Bizans sınırında yaşanan çatışmalar, uç beyleri arasındaki sürtüşmeler ve Selçuklu'nun giderek zayıflayan otoritesi, onun aldığı hemen her kararı etkiliyordu. Bu yüzden Ertuğrul Gazi'nin hayatı savaştan uzak bir dönem olarak görülemez. Aksine Selçuklu Sultanı'nın dikkatini çekmesi doğrudan askeri başarısının bir sonucuydu. Ertuğrul Gazi, katıldığı çatışmalarda yalnızca cesaretiyle değil, düzeni koruma yeteneğiyle de öne çıktı. Bu yaklaşımı sayesinde Selçuklu yönetimi onu uç bölgelerinde güvenliği sağlayabilecek bir isim olarak gördü ve desteklemeyi tercih etti. Söğüt ve Domaniç'in Ertuğrul Gazi'ye verilmesi sıradan bir ödül değildir. Bu karar, başarılı bir sınır, beyine duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Yani bu kazanım tek bir savaşın değil, uzun süreli ve istikrarlı bir mücadelenin sonucudur. Ertuğrul Gazi'nin asıl farkı ise elde ettiği bu alanı nasıl yönettiğinde ortaya çıkar. Uçta yaşamak, sürekli tetikte olmak demektir. Ancak Ertuğrul Gazi her meseleyi kılıçla çözmeye çalışmadı. Bazı çatışmalar bastırıldı, bazıları ertelendi, bazıları ise büyümeden çözüldü. Bu yaklaşım, uç bölgelerinde uzun süre ayakta kalmanın tek yoluydu. Ertuğrul Gazi'nin hayatı, büyük fetihlerle ya da görkemli seferlerle dolu değildir. Onun mücadelesi, daha çok korumak, dengelemek ve ayakta tutmak üzerine kuruludur. Çünkü uçta yaşayan bir bey için asıl mesele, toprak kazanmak değil, eldeki düzeni kaybetmemektir. Ertuğrul Gazi, yıllar boyunca Bizans sınırında aynı tehditlerle defalarca yüzleşti. Küçük akınlar, sınır ihlalleri, yerel tekfurlarla yaşanan sürtüşmeler. Bu olayların çoğu, tarih kitaplarında ayrıntılarıyla yer almaz. Ama uçta yaşayanlar için bunlar hayatın olağan bir parçasıdır. Ertuğrul Gazi her tehdidi büyütmedi.
Ama hiçbirini de hafife almadı. Bazen sert karşılık verdi, bazen bekledi, bazen de çatışmayı başlamadan bitirdi. Bu denge onun en güçlü yönlerinden biriydi. Çünkü uçta yaşamak sadece kılıç kullanmayı değil, ne zaman kılıcı kınında tutacağını bilmeyi gerektirirdi. Ertuğrul Gazi'nin yönetim anlayışı, alplerine verdiği emirlerde de kendini gösterirdi. Savaş kadar disiplin de önemliydi. Ganimet hiçbir zaman tek başına bir amaç olmadı. Düzen bozulursa güç de dağılırdı. Bu yüzden Ertuğrul Gazi, alplerinin yalnızca savaşçı değil, aynı zamanda sorumluluk sahibi insanlar olmasını isterdi. Uçta kurduğu bu yapı, zamanla çevredeki diğer toplulukların da dikkatini çekti. Bazıları bu düzene katıldı, bazıları mesafeli durdu, bazıları ise karşısında yer aldı. Ama herkes şunu biliyordu. Ertuğrul Gazi'nin bulunduğu bölgede kuralsızlık uzun süre barınamazdı. Bu durum Selçuklu Devleti'nin zayıflayan otoritesiyle birlikte daha da belirgin hale geldi. Merkez uzaklaştıkça uç beylerinin sorumluluğu arttı. Ertuğrul Gazi bu boşluğu fırsata çevirmeye çalışanlardan biri olmadı. O, boşluğu doldurmaya çalışanlardandı. İnsanlarıyla, ailesiyle, alpleriyle. Bu yaklaşım onu kısa vadede parlatmadı. Ama uzun vadede kalıcı kıldı. Ve bu düzenin içinde yeni bir nesil büyüyordu. Osman, babasını bir savaş meydanında kahraman olarak izlemekten çok, günlük kararları alırken gördü. Hangi hattın tutulacağını, hangi çatışmaya girileceğini, hangisinden uzak durulacağını. Bu kararların hiçbiri rastgele değildi. Osman için Ertuğrul Gazi sürekli savaşan bir figürden çok, ne zaman savaşacağını bilen bir liderdi. Osman büyümüştür. Olan biteni izleyen bir çocuk değil, anlamaya başlayan bir gençtir. Ve uçta yaşamak, yakında onun sorumluluğu haline gelecektir. Osman, bugünkü tehlikenin geride kaldığını düşünüyordu. Alpler obaya dönüyor, gece yeniden sessizliğe bürünüyordu. Ancak henüz farkında olmadığı bir gerçek vardı. Bu topraklarda başlayan mücadele yalnızca kendi ömrüyle sınırlı kalmayacaktı. Atılan bu adımlar, yüzyıllar sürecek bir yolun ilk işaretleriydi.